Herkese merhaba. Bugün hani bilim kurgu filmlerinde olur ya, işte o sahnelerin gerçeğe dönüştüğü bir alana dalıyoruz. 3D organ basımı. Bakalım işin aslı neymiş? Şöyle düşünün, yeni bir böbreğe mi ihtiyacınız var? Neden bir tane basmayalım ki? Kulağa harika geliyor değil mi? Yani organ bekleyen onca insan için bu resmen bir devrim olurdu. Ama bilim bu hayalin tam olarak neresinde duruyor? Neden hala istediğimiz gibi print tuşuna basıp bir organ alamıyoruz? Gelin bu işin derinliklerine inelim. Aslında sorunun cevabı biraz evet, biraz hayır gibi. İki cephe var diyelim. Bir tarafta kulak kıkırdağı veya deri gibi daha basit dokular. Ki bu alanda insanlı deneylere gerçekten çok yakınız. Ama öbür tarafta ne var? Kalp, akciğer gibi o karmaşık, devasa organlar. İşte onlar için yolumuz daha epey uzun. Peki bu ikisi arasındaki dağlar kadar fark nereden geliyor? Söyleyeyim. Her şeyin kilitlendiği o tek kelimede, yani kan damarlarında. Madem o büyük, karmaşık organlar şimdilik masada değil, o zaman bugün elimizde ne var? Yani neleri başarabiliyoruz? Hadi gelin şu anki somut gelişmelere, yani klinik denemelerde neler olup bittiğine bir bakalım. Ve işte karşınızda bu bölümün adeta kahramanı, Aurinovotem. Bakın bu, bilimi o soyut laboratuvar ortamından çıkarıp ete kemiğe büründüren, gerçek dünyada uygulanan bir klinik çalışma. Nedir Aurinovotem? Mikrotia diye bir durum var. Hani dış kulağın tam gelişmemesi durumu. İşte tam da bu hastalar için 3D biyoyazıcı ile basılmış kişiye özel bir kulak implantı. Peki bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Şöyle ki, her şey hastanın kendi kulak kıkırdağından minicik bir doku alınmasıyla başlıyor. Bu hücreler alınıp laboratuvarda çoğaltılıyor, sonra da kollajen bazlı bir hidrojelle karıştırılıyor. İşte size o meşhur biyomürekkep. Sonra ne oluyor? Bir 3D biyoyazıcı devreye giriyor ve hastanın sağlam kulağının ayna görüntüsünü model alarak bu mürekkepten canlı, yaşayan bir implant basıyor. Düşünsenize, ve bu şu anda 11 hasta üzerinde devam eden inanılmaz heyecan verici bir ilk faz çalışması. İyi de neden bir karaciğer değil de ille de bir kulak? Yani neden buradan başladılar? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da kilit bir noktada. Kıkırdak, avasküler bir doku. Yani ne demek bu? Kendi kan damarı ağı yok. Besinleri etrafındaki dokulardan difüzyon dediğimiz yolla alıyor. İşte bu özelliği onu basılması en kolay dokulardan biri halinde getiriyor. Ve bu durum bizi konunun en can alıcı noktasına, en büyük engele mükemmel bir şekilde getiriyor. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere, bilim insanlarının deyimiyle büyük duvara tosladığımız o an. Damarlanma problemi. Yani bastığınız bir organın içine hayatı taşıyacak o karmaşık kan damarı ağını nasıl oluşturacaksınız meselesi. Kural çok net. Kan gitmezse hücreler açlıktan ölür. Bu kadar basit. Şöyle bir düşünün, birkaç saç teli kalınlığından, yani yaklaşık 200-300 mikrondan daha kalın herhangi bir canlı doku düşünün, işte o dokunun hayatta kalması için oksijen ve besin lazım. Bunları kim taşıyacak? Kan damarları. Eğer o damar ağı olmazsa bastığınız dokunun tam ortası, merkezi sadece birkaç saat içinde ölmeye başlar. Bütün emek boşa gider. Bu durumu şuna benzetebiliriz. Harika bir şehir inşa ediyorsunuz. Gökdelenler, evler, her şey tamam. Ama su tesisatını ve elektrik hatlarını döşemeyi unutuyorsunuz. Ne olur? O binaların hiçbir işlevi kalmaz değil mi? İşte organ basımında da damarlar tam olarak bu anlama geliyor. Ve işin ilginci, bu tek bir sorun da değil. Karşımızda iki farklı mühendislik problemi var. Birincisi mikro damarlar. Yani o dokunun en ücra köşelerine kadar giden kılcal damarlar. Bunların görevi besin alışverişini sağlamak. Ve en büyük dert ne biliyor musunuz? Nakilden sonraki 3-5 gün içinde vücudun kendi damar sistemine bir şekilde bağlanmaları lazım, yoksa doku ölür. İkincisi ise büyük damarlar. Hani cerrahın ameliyatta dikeceği ana atar damarlar, toplar damarlar. Onlardaki sorun bambaşka. Yüksek basınca dayanmaları ve kanın içlerinde pıhtılaşmasını engellemeleri gerekiyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. İki damar tipinin ne kadar farklı dünyalar olduğunu görüyorsunuz. Büyük damarları bir binanın ana su borusu gibi düşünün. Güçlü olmalı, basınca dayanmalı. Ama kılcal damarlar, onlar tam tersi. Esnek, geçirgen ve vücudun mevcut ağıyla bütünleşebilen bir yapıda olmalı. Yani evet, biri şehrin ana otoyoluysa, diğeri de sürekli değişen, kendini yenileyen ara sokaklar gibi. İkisine de bambaşka çözümler lazım. Peki bir anlığına hayal edelim. Bütün bu bilimsel engelleri aştık diyelim. Harika. Peki o bastığımız organ laboratuvardan çıkıp bir hastaya nasıl ulaşacak? İşte şimdi işin o pratik ama bir o kadar da uzun ve çetrefilli kısmına geliyoruz, yasal onay süreçleri.
Bu gerçekten de uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Bakın her şey laboratuvardaki temel araştırmayla başlıyor. Oradan hayvan deneylerine geçiliyor. Güvenli mi, etkili mi bunlara bakılıyor. Orayı da başarıyla atlatırsanız işte o zaman Aurinova'da gördüğümüz gibi insanlarda küçük ölçekli denemelere başlayabiliyorsunuz. Ve bütün bu veriler toplandıktan sonra işin en uzun kısmı başlıyor. FDA gibi kurumların yıllar sürebilen kıl kırk yaran incelemesi. İşte burada çok önemli bir detayı, sıkça yapılan bir hatayı düzeltelim. FDA gibi kurumlar genel olarak bir biyoyazıcıyı ya da bir biyomürekkebi onaylamaz. Hayır, onayladıkları şey şudur. Belirli bir hastalığı tedavi etmek için o yazıcı ve o mürekkeple üretilmiş spesifik bir ürün. Yani Aurinova'nın onayı aynı teknolojiyle bir karaciğerde basabileceğimiz anlamına gelmiyor. Her yeni organ, her yeni ürün bu zorlu yolculuğu en baştan tamamlamak zorunda. Yasal dünyada bir başka önemli ayrım daha var, o da hastaya uygun cihaz terimi. Bu ne demek? Aurinova gibi düşünün, üretici diyor ki ben bu kulak implantını şu boyut ve şekil aralığında kişiye özel olarak güvenle üretebilirim. Yani belli bir esneklik payı var ama sınırlar belli. Bir de özel yapım cihaz var ki o çok nadir durumlar için sıfırdan tasarlanan tamamen başka kurallara tabi bir şey. Piyasada gördüğümüz 3D baskı implantların neredeyse hepsi işte bu ilk kategoriye giriyor. Ve geldik son bölüme, şimdiye kadar konuştuklarımızı bir toparlamak adına gelin biyobaskı hakkındaki en yaygın efsaneleri ve gerçekleri şöyle hızlıca bir masaya yatıralım, efsane avcılığı zamanı. Efsane bir bugün istediğimiz her organı 3D yazıcıdan çıkarabiliriz. Gerçek? Hayır maalesef. Sadece kıkırdak gibi basit, damarsız dokular insanlı deneme aşamasında. O büyük organların önündeki devasa damarlanma duvarı hala yerli yerinde duruyor. Efsane 2. 2-3 seneye hepimizde 3D baskı organlar olacak. Gerçek keşke ama gerçek şu ki en basit ürünün bile laboratuvardan çıkıp hastaya ulaşması 10 yılı hatta daha fazlasını bulabiliyor. Güvenlik her şeyden önce gelir ve bu da zaman demek. Ve son efsane biyoyazıcı dediğin aslında süslü bir 3D yazıcıdan başka bir şey değil. Gerçek hiç alakası yok. Bir kere plastik değil, içinde canlı hücreler olan biyomürekkepler kullanılıyor. İkincisi, her şeyin tamamen steril olması şart ve en önemlisi bastığınız şeyin canlı kalması ve vücutta uyumlu olması gerekiyor. Bu da onu bambaşka, çok daha karmaşık bir teknoloji yapıyor. Peki, özetle bugünden aklımızda ne kalmalı? 3 anahtar nokta var. 1. Kıkırdak gibi basit dokularda işler iyi gidiyor, insanlı denemeler başladı bile. 2. Kalp, böbrek gibi karmaşık organlar için en büyük baş ağrısı damar ağı oluşturmak. Bu sorun çözülmeden ilerleme zor. Ve 3. Bu teknolojilerin bize ulaşması, güvenliği her şeyin önüne koyan, yıllar süren yasal süreçlere bağlı. Peki tüm bunları konuştuktan sonra kapanışı bir soruyla yapalım. Sizce bilim hangisini daha önce tam olarak hayatımıza sokmayı başaracak? Deri veya soluk borusu gibi daha basit, katmanlı ya da tüp şeklindeki yapıları mı? Yoksa karaciğer, akciğer gibi o inanılmaz karmaşık iç mimariye sahip katı organları mı? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.